Evet, Doktor Selçuk Ökten, medikal estetik hekimi Mersin'den buralara hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, Selçuk çok iyi arkadaşımdır. Medikal estetik sektörünün de en sevilen isimlerinden biri. Hem başarılı hem de çok sempatik biridir. Teşekkür ediyorum. Siz de Nihat Hoca ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok sevdiğim bir kişi. Gerçekten medikal estetikte öncü bir kişi zaten. Birlikte beraber sektörü belli bir noktaya kadar götürüyoruz. Nihat tabii bu konuda çok daha başarılı, çok daha etkin. Bu konuda gerçekten. Yani nerede ne varsa biz hemen ilk uçakta biletlerini ayırtan tipler. Gerçekten. Vallahi nerede ne varsa hemen atlar gideriz. Ya ne kadar hemen. güzel. Onu öğrenmemiz lazım. Çünkü biri sorduğunda bilmiyorum demek kadar kötü bir şey yok. Öğrenmemiz lazım. Eğitim ve kongre gerçekten bizim için çok önemli. Eğer kendini geliştiremezsen mutlaka geride kalacaksın demektir. Zaten. Ama sizin işiniz çok daha hızlı gelişiyor bildiğim kadarıyla ve anladığım kadarıyla. O yüzden çok takip etmeniz gerekiyor. Teknoloji gerçekten çok hızlı. Teknolojiyi takip etmek lazım. Yeni teknolojiler var. Mersin'den de geliyorsun. Antalya, Mersin çok sıcak ve o bölgenin sıcak güneşi çok güzel leke yapıyor. Peki bu lekelerle ilgili son bir gelişmeler var. Bunu sen mi söyleyeceksin, ben mi söyleyeceğim Selçuk? Ucundan bahset. Leke niye oluşur? Nasıl tedavi ederiz? Bir başından anlatayım. Anlat. Leke cildimize rengini veren melanin pigmenti. Melanin pigmenti bizim cildimizde beyaz ten, esmer ten, siyah ten, bir takım farklı renklere bürünerek biz melanin pigmentiyle şekilleniyoruz. Hepimizdeki sayısı belli bir oranda ve bizi koruyan bir madde. Belli bir noktaya kadar arttığında cildimizi koruyor. Ama eğer cildimizi gerçekten zorlayan farklı bir takım etkenler varsa işte o zaman bu melanin pigmenti bize zarar vermeye başlıyor. Nedir bu etkenler? Bunların en başında güneş geliyor tabii ki. Güneş bizim hayatımızdaki en büyük düşman, bizi yaşlandıran, bizi geriye doğru götüren, hem cildimizi... hayatın anlamı, hayatı var eden ama bir taraftan da tabii, hayatı duman eden. Yin ve yang, denge. Denge bozulduğunda problem ortaya çıkmaya başlıyor. İşte güneşin getirdiği etki, güneşte rahatlıyoruz, güzelleşiyoruz, esmerleşiyoruz. Ama bir yere kadar bunun dozu arttığında lekelenme meydana geliyor. Tabii ki sadece güneş mi? Değil tabii ki. Gebelik, özellikle gebelik döneminde güneşe maruz kalma, bir takım ilaçlar, bir takım hormonal dengesizlikler, stres, yaşlanma belirtileri, bunların hepsi bizde lekeye neden olan etkenlerden. Hadi mukayyet olamadık kendimize, leke oldu. Evet. Ne yapacağız? Leke olduğunda işte problem orada başlıyor. Leke iki katmanda yer alıyor. Bir epidermal bölgede, yani yüzeyel bölgede, derinin yüzeyinde. Bu lekeler kolay tedavi edilen lekelerdir. Bunların en başında biz biliyoruz ki çiller geliyor. 3 yaşından itibaren çillenmeye başlıyoruz zaten bir takım genetik faktörlerle. Epidermal lekede çil gibi açık kahverengi lekeler son derece kolay tedavi ediliyor. Bunlarla ilgili bir derdimiz yok ama dermal leke dediğimiz daha derinde olan leke işte bizde tedavisi biraz daha zor olan bir tedavi şekli olduğundan dolayı daha zor tedavi ediliyor. Ama bunun da çaresi vardır değil mi? Zor da hani çaresiz değil. Kesinlikle sektörde Nihat Bey de yıllarca bu konuda emeğini vermiş kişilerden bir tanesi. İlk IPL'ler çıktığında biz lekeyi yok ettik dedik ama bir baktık rebound etkiyle tekrar geri dönmeye başladı. Hemen arkasından küsü endiyaklar çıktı. Çok etkin bir tedavi yöntemi ama tedavi sürecinin uzun olması ve başarıya biraz güç ulaşmamız nedeniyle sektör bir arayış içerisine girdi. Ve son dönemde teknolojik gelişme bizi Telium lazere kadar getirdi. Şimdi artık Telium lazer var. Telium lazerle biz birçok lekeyi tek seansta çok rahatlıkla yok etmekteyiz. Epidermal lekelerde Telium lazer yani akıllı lazer, leke lazeri, BB lazer. bir sürü ismi var. BB lazer var, yine aynı Telium enerjisine Baby Face diyen var. O kadar çok ismi var ki bir şeyin çok ismi varsa o şey demek ki etkili. Ha öyle mi? Evet. O Babyface'le aynı şey mi? Babyface yani daha ne diyeyim, düşük dozlarla uygulanan Telium lazerin adı Babyface. Düşük dozda uygularsan Babyface oluyor, BB lazer oluyor. Yüksek dozda uygularsan adı leke lazer oluyor, Telium lazer oluyor, akıllı lazer oluyor. Ama hepsi genelde 1927 nanometre dediğimiz dalga boyu ışık üreten Telium madeninden elde edilen bir enerji. Peki. Ama çok enteresan.
Mesela hemen kısaca şöyle bir şey soracağım. Siz çil dediğiniz için söylüyorum. Çil normalde tedavi edilmesi gereken bir şey midir? Yoksa tavsiye mi edersiniz? Şöyle, ilk doğduğumuzda bembeyaz bir tenle doğuyoruz. Çilli olarak doğan çok kişi ben görmedim. Duymadım, bilmiyorum. Duymadım, bilmiyorum. Fakat belli bir zaman içerisinde deri melanin pigmentini arttırarak kendini korumaya alıyor. Aslında çillerin oluşması bir şekilde lekelerin melanin pigmentinin artışıyla meydana gelmesi cildimizi koruyan bir şey. Çil gördüğünüz gibi kalmıyor. Giderek artmaya başlıyor. Üzerine güneş lekeleri de bindiğinde işte o zaman sorun oluşmaya başlıyor. Ama ben kendi kliniğimde benim gördüğüm çillenme ile ilgili olan hastaların hiçbirinin derdi yok. Diyor ki benim çillerime dokunma. Ben bunları çok seviyorum. Bunlar benimle birlikte ve benimle birlikte mezara kadar gidecek. Ama iş öyle değil. Oradaki kendinin aynaya baktığında gördüğü çil değil. Güneş lekesi. Hem çil hem güneş lekesi. İşte biz hekim olarak kişiyi mutlaka aydınlatmak zorundayız. Çünkü güneşin geldiği cilde her vurduğunda o çil bir miktar daha büyümeye, bir miktar daha genişlemeye, bir miktar daha cildin kalitesini geriye doğru götürmeye başlıyor. O nedenle ben çillerin mutlaka tedavi edilmesini, yüzdeki her türlü lekenin mutlaka ve mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman önce güneş koruyucuyu adam gibi kullanacağız. Buna rağmen oldu da hata ettik, kullanmadık veya çok fazla güneşte kaldık. Oldu da leke oluştu. O zaman evet iyi bir kliniğe gidip işi bilen bir doktor tarafından tedavi edileceğiz. Peki yalnızca güneş lekelerinde mi tülüm lazerle tedavi yapıyorsunuz? Yanık yaraları, skar, akne skar izleri bunlarda da tedavi yapıyor musunuz Selçuk Bey? Kesinlikle. Tülüm lazer 1927 nanometre dalga boyuna sahip bir lazer. Epidermal dermal bileşkedeki melanositleri parçalıyor. Fakat bunları parçalarken anti-aging bir etki getiriyor. Yani vücudun savunma mekanizmasını harekete geçiriyor, makrofajları ortaya çıkartıyor. Melanositleri makrofajlar gidip yemeye başlıyor. Lekeden arındırıyor. Arındırırken anti-aging etki bir müddet sonra kolajen stimülasyonuyla ortaya çıkıyor. Fakat sadece bunlar mı? Bu cihazın getirdiği bir sürü yarar var. İnce kırışıklıkları götürüyor. Parlak bir cilt, canlı bir cilt, fresh bir cilt ortaya çıkartıyor. Doğum çatlaklarını, ince kırışıklıkları ve yüzdeki o hani homojen olmayan dağılımı normale getirerek bizi bulunduğumuzdan çok daha iyi bir noktaya getiriyor. Gözenekleri daraltıyor. Bir sürü etkisi var. Yani biz bir taşta birçok kuş birden vuruyoruz bu işlemi yapmakta. Peki yüzünde lekeyle gelen ve şu an bizi izleyen bir sürü izleyicimiz var. Yüzünde leke var. Bu lekenin dermiste mi, yani orta deri tabakasında mı yoksa üst deri dediğimiz epidermiste mi olduğunu nereden, nasıl bilecekler? Kaç seans tülümle düzelebileceklerini nasıl anlayacaklar? Bunu doktora gelmeden öğrenme şansları var mı? Şöyle, doktora gelmeden anlamak tam anlamıyla mümkün değil. Kendi kliniğimde bize gelen hastaları ben önce bir Wood Lamp'ta bir testten geçiriyorum. Wood Lamp'la epidermal ve dermal lekeye bakıyorum. Hangi katmanda lekenin olduğunu görüyorum. Ve tedavimdeki parametreyi ona göre düzenliyorum. Ben bir epidermal leke ile dermal leke, yani yüzeyel ve derin lekeye aynı tedaviyi uygulamıyorum. Bu nedenle lekenin derinde ya da yüzeyde olduğunu anlamak hiç de kolay bir şey değil. Ve yüzün bütününe baktığımızda bir yerde yüzeyde, bir yerde derinde, bir yerde yüzeyde, bir yerde derinde çok dikkatli tedavi yaparken hareket etmek zorundayız. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Hasta bize geliyor, biz bu parametreleri makinamıza girdikten sonra her bölgeye ayrı ayrı çalışıyoruz. Peki ne kadar zamanda yapıyoruz? Tek seansta yapıyoruz. İşte tülüm lazerin bize getirdiği en büyük yarar bu. Tek seansta hastanın hem yüzeyel hem de derin lekelerini yok etme imkanı oluyor. Peki biz 40 gün sonra, 45 gün sonra kişiyi kontrolü çağırdığımızda halen leke varsa ne yapıyoruz? İşte o zaman yeniden bir karar alıyoruz. İkinci bir seans daha yapıyoruz. Maksimum en derin lekede 3 seans yapıp bütün lekeyi ortadan kaldırıyoruz. Peki bu yaptığınız işlem acılı mı? Şöyle anlatayım, son derece düşük bir acısı var. Evet. Bizim bayanların acıya dayanma gücü gerçekten çok yüksek. Ama tülüm lazeri aldığımız hastaların hiçbirinde
bu çok acıdı, ben bir daha bu işleme girmeyeceğim diyen hiçbir kimse yok. Görmediniz. Yok. Güzel. Peki iyileşme süreci ne kadar zamanda sosyal hayata dönebilirler izleyicilerimiz? Çok rahat anlatayım. İşlem yapıldıktan hemen sonra yüzde bir kızarıklık meydana geliyor. İkinci gün esmerliğe dönüşüyor. Bu arada çok esmer kelimesini kullandım. Esmer soy. Estağfurullah. Karşımızda öyle durunca bir de suya batmaz var. Onu da inşallah gemilerle falan ilgili Burcu bir de nasıl sayıyor biliyor musun? İşte beyaz tenli, esmer falan diye esmer gösteriyor. İkinci gün, üçüncü gün fraksiyonel bir lazer olduğu için küçük küçük kabuklanma başlıyor. Ha. Beşinci gün o kabuklar görünmüyor bile. Rahatlıkla BB kremle kapatılabiliyor. Beşinci gün kabuklar kendi kendine dökülmeye başlıyor. Biz yalnızca böyle bir nemlendirici, epitelizan bir losyon ya da krem sürmek yeterli değil mi? Bizim işlem bitiminde zaten onarıcı ve koruyucu kremlerimizi birlikte beraber vererek kişiyi evine gönderiyoruz. Bu işlemi, o koruyucu kremleri tabii ki uzun bir müddet devam etmesi gerekir. Onarıcı kremleri bir hafta kullanması yeterli. Ancak nemlendirici kremi devamlı kullanmak zorunda. 6. 7. gün oradaki kızarıklık ve küçük kabuklar tamamen dökülüyor. Neredeyse 10. gün yepyeni bir yüz, yepyeni bir cilt gelmiş oluyor. Güzel. Oh, kurtulduk. Hakikaten öyle biliyor musunuz? O anlattığı gibi aynen böyle kolay. Çok Lekesi teşekkür olanlara böyle. Leke gidiyor ama makinenin etkileri bitmiyor. Devam ediyor. Yani devam ediyor. Anti-aging etki Anti-aging, yaklaşık 10. 15. gün başlıyor. Güzel. Kişi bir ay sonra aynaya baktığında kendini çok daha fresh ve canlı görüyor. Güzel. İnce kırışıklıkların gittiğini görüyor. Yüzünün daha farklı bir tonda olduğunu görüyor. Bundan dolayı işlemi yaptırdığı için son derece memnun kalıyor. Vallahi Güzel. Selçuk Hocam öyle bir anlattın ki canım çekti. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Evet, efendim. efendim Tilium lazer hakkında öğrenmek istediğiniz daha ekstra şeyler varsa veya lekeleriniz nasıl tedavi edilir diye merak ediyorsanız bize gerek WhatsApp numaramızdan gerekse Instagram adresimizden ulaşarak sorularınızı sorabilir, resimlerinizi gönderebilir ve cevabını alabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Birazdan yine ekranlarınızdayız.